Doğrudan Endülüs'teyiz. Yıkık, çatısı çoktan çökmüş eski bir kilisenin yarı karanlık atmosferine süzülüyoruz. Kutsal sayılan o yaşlı taşların arasından yıllara meydan okuyan devasa bir firavun inciri ağacı fışkırmış. Çoban Santiago, koyunlarının arasından aniden uykusundan uyanıyor. Paulo Coelho'nun kaleminden çıkan simyacı eserinin tam da bu rüyayla başlayan içsel geriliminin ortasındayız şu an. Sıradanlığın çeperlerini zorlayan bir isyanın ilk kıvılcımı yanıyor. Etrafındaki hayvanlar ona bütünüyle bağımlı. Tek dertleri biraz ot bulmak, karınlarını doyurmak, hayatta kalmak. Oysa Santiago'nun zihninde onu Mısır piramitlerindeki gizli bir hazineye çağıran, o rahatsız edici tekrarlayan rüya yankılanıyor. Güvenli sınırların, alıştığımız düzenin o konforlu uykusundan mecburi bir kopuş anıdır. Sıradan bir çobanı, güvenli sınırlarını terk etmeye iten bu rüya, basit bir uyku sanrısı olamaz. Bu yüzden Santiago'nun isyanı kaçınılmazdır. Ailesi onun din adamı olmasını istiyor. Toplumda saygın bir konuma erişmesi bekleniyor. Kendisine biçilen çok net bir hayat şablonu var. Ama o, dünyayı tanımak için bu dayatmaya karşı çıkıyor. Babasının buradaki tavrı son derece dikkat çekici. Oğlunu cezalandırmak veya boyun eğdirmek yerine ona bir kese altın verip koyun almasını söylüyor. Bu eylem, rüyanın peşinden koşmak için gereken ilk fiziksel özgürlüğü sağlıyor. Tarifa'da bir falcı kadına rüyasını anlattıktan kısa bir süre sonra karşısına gizemli Salem kralı Melchizedek çıkıyor. Bütün bir hikayenin felsefi omurgasını kuran o kavramı fısıldıyor adeta. Kişisel menkıbe. İnsanın hayattaki nihai amacı. Kararsızlık anlarında evrenin işaretlerini okuması için ona Urim ve Tummim adında iki taş veriyor. Olumlu ve olumsuz yanıtları temsil eden o mistik taşlar. Açıkçası kitapta konfor alanını bu kadar kolay terk eden bir karakterin bir de evrenin desteğini arkasına alması bana fazla masalsı geliyor. Romantize edilmiş bir başkaldırı gibi duruyor. Coelho'nun kendi hayatında böylesine pürüzsüz bir uyanış var mıydı? Durum sandığından çok daha karanlık. Coelho'nun kendi gençlik isyanı, Santiago'nun hikayesine derinden işlemiştir. Gerçek hayattaki bedeli çok ağırdır. Yazar, sanatsal eğilimleri yüzünden ailesi tarafından tam 3 kez psikiyatri kliniğine yatırılıyor. 3 kez mi? Bu gerçekten çok ağır bir baskı. Toplumun normlarına uymadığı, sürekli okuduğu ve asi bir ruh taşıdığı için tedavi edilmesi gereken klinik bir vaka olarak damgalanıyor. Elektroşok tedavilerine maruz kalıyor. Yazar kendi ruhunu öldürmeye çalışan bu kurumsal baskıya boyun eğmiyor demek ki. Santiago'nun kendi menkubesini arama cesareti, o soğuk klinik odalarındaki yalnızlık gecelerinden süzülüp kurguya aktarılmış. Tam olarak böyle. Metindeki iradeyi özetleyen o meşhur alıntı, yazarın kendi travmalarını düşündüğümüzde çok daha derin bir anlama kavuşuyor. Bir şeyi gerçekten istersen, bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar. Bu cümleyi duyduğumda Santiago'nun yanındaki koyunların durumunu düşünüp okurun kendi hayatıyla bir bağ kurmadan edemiyorum. Güvenli limanlarınızı, her ay düzenli yatan o maaşınızı, konforlu ama tek düze rutininizi düşünün. Koyunlarımızı terk etmeye o kadar korkuyoruz ki, Melchizedek gibi dışsal bir otorite bizi dürtmeden kendi kişisel menkıbemizin peşine düşemiyor muyuz? İçimizdeki rüyayı kendi başımıza kucaklamamız bu kadar imkansız mı? Çoğu insan için maalesef imkansızdır kendi rüyamıza inanmak. Varoluşsal bir boşluğa atlamayı gerektirir. Bu sıçramayı yapabilmek için genellikle bir onaya, bilge bir rehbere ihtiyaç duyarız. Belirsizliğin yarattığı o derin korku yüzünden. Koyunlar metaforu tam olarak konfor alanının uyuşturucu etkisini simgeler. Ot vardır, su vardır, tehlike yoktur. Ama orada hayat da yoktur. Düzen bozulmasın diye içimizdeki o en derin çağrıyı bastırırız. Melchizedek, bastırdığımız o iç sesin dış dünyada ete kemiğe bürünmüş formudur belki de. Şüphesiz öyle. Santiago tüm sürüsünü satıp konfor alanından çıkıyor. Sürüsünü satıp yola çıkıyor ama Afrika'ya adım atar atmaz dolandırılıyor. Bütün o romantizm acımasız bir çöl sıcağına çarpıp tuzla buz oluyor. Bu bütünüyle bir sıfırlanma anı. Afrika'da tüm parasını kaybetmesi, aydınlanma yolculuğunun ilk büyük sınavıdır. Eski benliğini tamamen geride bırakması gerekir. Çöl yolculuğu,
Bu arınmayla başlar. Kervanla ilerlerken karşısına İngiliz bir gezgin çıkar. Bu adam, felsefe taşını ve ölümsüzlük iksirini arayan, tüm hayatını kadim metinlere, karmaşık kimyasal formüllere gömmüş biridir. İngiliz kitaplara gömülmüştür. Santiago ise çölün sessizliğini, rüzgarın fısıltısını ve kumun dilini okumayı öğrenir. İki farklı bilme biçimi kıyısıya çatışır. Akademik bilgi ile doğaya dayalı sezgisel deneyim. Bu zıtlık üzerinden yazar, evrenin dilinin kitaplardan ziyade dikkatli bir gözlemle çözülebileceğini iddia eder. Al-Fayyum vahasında ise Fatima ile karşılaşır. Fatima, koşulsuz aşkı temsil eden çöl kadınıdır ve onun yolunu bekleme görevini vakarla üstlenir. İngiliz karakterinin kitaplara gömülmesini bir kenara bırakırsak, yazarın buradaki tavrına dair içimde bir şüphe uyanıyor. Kitaplardaki 1000 yıllık birikimi reddedip sadece rüzgarı dinlemek, aydınlanmayı tehlikeli bir cehalet romantizmine çevirmiyor mu? Yazarın entelektüelizm karşıtlığını fazla radikal buluyorum. O İngiliz'in temsil ettiği sistematik bilgiyi bu kadar kolay çöpe atmak, okura zahmetsiz bir bilgeliğin yalanını satmak gibi geliyor bana. Metin sezgisel bilgiyi yüceltirken, sistemli bilgiyi fazlasıyla küçümser bir tona sahip. İngiliz'in kitaplara gömülmesi bir tür entelektüel körlük olarak sunuluyor. Sadece doğayı izleyerek bilimin aşılabileceği fikri, okuyucuya çok çekici, efor gerektirmeyen bir aydınlanma vaadi sunar. Eleştirmenler eseri farklı pencerelerden değerlendirirken bu konuya sıkça değinirler. Eleştiri oklarının hedefi olması kaçınılmaz. Özellikle Fatima karakterinin konumu veya çölün anlatılış biçimi farklı okumaları beraberinde getiriyordur. Elbette bir yanda eko-eleştirel bakış vardır. Bu yaklaşım doğayı canlı, bilinçli ve evrenin ruhunu yansıtan bir organizma olarak över. Ama diğer yanda feminist ve postkolonyal eleştiriler çok yüksek perdeden konuşur. Feminist eleştirmenler Fatima karakterinin son derece edilgen bir arketipe hapsedildiğini savunur. Erkeğin dünyayı keşfetme serüveninde kadın sadece bir bekleme istasyonu olarak konumlandırılmıştır. Sadece yolunu gözleyen bir figüran, postkolonyal eleştiri ne yönde ilerliyor burada? Doğrudan oryantalizm kavramına odaklanıyor olmalılar. Mısır'ın veya çölün kendisi sorunlu mu bulunuyor? Birebir öyle, oryantalizm, doğunun batı tarafından kalıplaştırılarak kendi fantazilerine göre yeniden yaratılmasıdır. Kitapta doğu coğrafyası bütünüyle bir batılı erkek kahramanın aydınlanması için tasarlanmış tehlikeli, mistik bir dekora indirgeniyor. O coğrafyada yaşayan insanların kendi gerçek dertleri yoktur. Onlar sadece Avrupalı çobanın ruhsal uyanışına hizmet eder. Vaha, Santiago için güvenli bir liman ve aşktır. Bu yüzden orada kalmak en büyük ayartıcı unsurdur. Ama tam konfor alanına tekrar boyun eğecekken, çölün ruhunu etten ve kemikten bir bedende karşısında buluyor. Simyacı ortaya çıkıyor. Simyacı karakteri hikayenin felsefi doruk noktasıdır. Kurşunun altın olabilmesi için evrim geçirmesi gerektiğini anlatır. Bu, tıpkı insanın kendi sınırlarını aşması gerektiği gibidir. İnsanın içsel sıradanlığından arınması şarttır. Simyacı, Santiago'ya dünyayı nasıl okuması gerektiğini göstermek için o meşhur Bilge Adam ve Çöl Şatosu meselini anlatır. O meşhur hikaye. Bir tüccar oğlunu mutluluğun sırrını öğrenmesi için dünyanın en bilge adamına gönderir. Bilge adam çocuğun eline bir kaşık verir, içine 2 damla yağ damlatır ve sarayı gezmesini ister. Çocuk yağı dökmemek için kaşığa o kadar dikkat eder ki sarayın hiçbir güzelliğini göremez. Bilge adam onu tekrar gönderdiğinde çocuk bu kez sarayın muhteşem bahçelerini inceler, ancak döndüğünde kaşıktaki yağın tamamen döküldüğünü fark eder. Mutluluğun sırrı sarayın güzelliklerine bakarken kaşıktaki o 2 damla yağı asla unutmamaktır. İnsanın varoluş sıkıntısını bundan daha iyi özetleyen bir hikaye zor bulunur. Bu meseleyi merkeze alırsak, bu yağ damlaları aslında bizim modern dünyadaki faturalarımız, mesailerimiz ve sorumluluklarımız olabilir mi? Çok isabetli bir analoji. Sarayın güzellikleri ise ruhsal arayışınız, o büyük kişisel menkibendiriz. Gözünüzü sadece yağa dikerseniz hayatınız bir eziyete dönüşür, sadece saraya bakarsanız da aç kalırsınız. İkisi arasındaki o ince dengeyi kurmak asıl simyasal dönüşümdür.
Tam bu bağlamda kitaptaki şu söz zihnimde yankılanıyor. İnsan sevince nesneler daha çok anlam kazanıyor. Bu söz dış dünyanın içsel bir yansımaya dönüştüğünü vurguluyor. Dengeyi bulduğunda her şey anlamlanıyor. Felsefi bağlamda bu durumu Jean Baudrillard'ın hipergerçeklik kavramıyla okuyabiliriz. Hipergerçeklik, coğrafyanın veya nesnenin fiziksel niteliğini kaybedip bütünüyle bir göstergeye dönüştüğü durumdur. Romandaki Endülüs, Tanca veya Mısır gerçek coğrafyalar değildir diyorsun. Kahramanın ruhsal gelişimi için tasarlanmış, derinliksiz, estetik bir simülasyon hepsi. Çölün ortasında güneşle ve rüzgarla konuşma sahneleri de bunun kanıtı. Kuşkusuz, inanç sistemlerini harmanlayan, Hristiyanlık, İslam ve tasavvuf unsurlarını bir araya getiren postmodern bir evren yaratır yazar. Gerçek bir çölde güneş seni kavurur, oysa burada fizik kurallarının işlemediği bir rüya alemi vardır. Simyacı onu piramitlere kadar hazırlar ve tek başına bırakır. Ama Santiago'nun piramitlerin eteklerinde kazdığı kum ona altını değil, acımasız bir ironiyi verecektir. Eserin büyük kırılma anı burası. Piramitlere ulaşan Santiago kumu kazar. Hiçbir şey bulamaz. Üstelik o savunmasız anında soyguncular tarafından feci şekilde dövülür. Ölümle burun buruna geldiğinde soygunculardan biri onun hazine arayışıyla alay eder. Kendi gördüğü bir rüyayı anlatır. İspanya'da yıkık bir kilisedeki Firavun inciri ağacının altında gömülü bir hazine vardır. Santiago, uğruna dünyayı dolaştığı hazinenin aslında yola çıktığı o ilk yerde kendi uyuduğu ağacın altında olduğunu o an anlar. Kafamda tam bu noktada büyük bir isyan bayrağı açılıyor. Madem hazine yola çıktığı o ağacın altındaydı, o zaman bu çöl, bu dayaklar, bu yıllar tamamen bir zaman kaybı mıydı? Okuru tatmin etmeyen, boşa çıkmış bir vaat değil mi bu? Bu, haklı isyanının cevabı metnin kökenlerinde gizli. Arne Thompson Outer Masal Endeksindeki ATU 1645, evdeki hazine motifinden beslenir bu kurgu. Asıl köken ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisindeki yastık altı hikayesidir. Kahire'yi düşleyen adamın hikayesi. Edebiyat çevrelerinde bu durum ciddi bir intihal tartışmasını alevlendirmişti. Coelho'nun Doğu tasavvufunu batılı, bireyci bir başarı felsefesine dönüştürdüğü aktarılır sıkça. Senin o zaman kaybı isyanına gelirsek, tasavvuftaki o hamdım, piştim, yandım felsefesinin bizzat işleyişidir bu. Bunu matematikteki çifte yanlış, yani double false position formülüyle açıklayabiliriz. Bir ruhsal aydınlanma sürecini denklemlerle nasıl açıklıyoruz? Doğru koordinatı yani hazineyi bulmak için iki yanlış konumu formüle koymak yapısal bir zorunluluktur. Birinci yanlış konum Mısır piramitleridir. İkinci yanlış konum ise o soyguncunun gördüğü rüyadır. Fiziksel yolculuk olmadan bireyin ruhu o hazineyi tanıyacak olgunluğa, insan-ı kamil mertebesine erişemez. Gözler açılmadan hazine görünmez. Santiago o ağacın altını hikayenin başında kassaydı bile o altını bulamazdı diyorsun. Bulsa da onun değerini anlayacak bir ruha sahip değildi. Metnin kendi içindeki bu simyasal dönüşüm, bu yüzden kitabın gerçek dünyadaki yayınlanma kaderiyle de tuhaf bir şekilde paralellik gösteriyor. Kitabın somut dünyadaki basım yolculuğu, Santiago'nun çölde başına gelenlerden farksızdır. Eser ilk olarak 1988 yılında Brezilya'da basılıyor. Sadece 900 adet satıyor. Yayın evi kitabı basmayı reddediyor. Yazar için muazzam bir yıkım. Çöldeki soyguna eşdeğer bir an. Fakat Coelho pes etmiyor. Ardından 1993 yılındaki İngilizce çevirisiyle dünya çapında büyük bir patlama yapıyor. 150 milyondan fazla satarak 80'den fazla dile çevriliyor, küresel bir fenomene dönüşüyor. Türkiye'deki serüveni de çok katmanlı. Metin dilimize Özdemir İnce tarafından çevriliyor. Üstelik orijinal Portekizce'den değil, Fransızca çevirisi üzerinden dilimize geçiyor. Arayüz çevirisi dediğimiz bu duruma rağmen Can Yayınları'ndan 169'dan fazla baskı yapıyor. Türk okuruyla olağanüstü bir bağ kuruyor. İşin arka planındaysa yazarın tuhaf ritüelleri kurguya karışıyor. Paulo Coelho'nun yazı ritüellerinden bahsediyorsun. Yeni bir basım veya kitap için muhakkak yolda beyaz bir tüy bulma takıntısı. Doğru. Santiago'nun çölde işaretleri beklemesi gibi
Yazarın da gerçek dünyada beyaz tüyler araması son derece düşündürücü bir metin-yazar örtüşmesi. Kurgu gerçeğe, gerçek kurguya sızıyor adeta. Yazar kağıt üzerinde yarattığı o simyasal inanç evreninin gerçek dünyadaki en sadık takipçisi oluyor. Hayatımızda karşımıza çıkan en büyük engeller, yıkılan hayallerimiz, asıl merkezimize, bizi var eden o en baştaki köklerimize geri göndermeye çalışan universal işaretlerdir. Bütün bu uzun yolculuğun sonunda Endülüs'teki o yıkık kiliseye geri dönüyoruz. Santiago yine o firavun inciri ağacının altında duruyor. Toprağı kendi elleriyle kazıyor. Rüzgar yine esiyor ama bu kez elinde Mısır'a ait bir rüya değil, İspanya toprağına gömülü altınlar var. Kaçtığımız yer, başından beri varmamız gereken tek gerçek evimizdir. Hazine her zaman ayaklarımızın altındaydı. Ama belki de burada kendimize sormamız gereken yepyeni, çok daha sarsıcı bir soru var. Belki de asıl trajedi, yıllarca peşinden koştuğun o hazineyi bulamamak değil, onu bulduğun ilk sabahtır. Kişisel menkıbeni tamamladığında, seni o çöllerden geçiren o büyük arayış bittiğinde, geriye ne kalır? Hazineyi sandığına koyup kapağını kapattığın gün, ruhun için asıl ölüm başlıyor olamaz mı? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.